Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte baştan sona 5 şiş patik burnunun yapılışını öğreneceğiz. Şimdi normalde ben bütün videolarımda başlangıcını gösteriyordum. Fakat ilk defa 5 şiş patik yapacak olan hanımlardan da böyle mesajlar geldi. Bunu detaylı olarak baştan sona tek tek anlatır mısın dediler. Peki sizler için sil baştan anlatacağım bunu. Öncelikle bir adet şöyle elimde patiklik bir ipim var. Ve elime uygun 3 numarada şişlerim var hanımlar. 5 tane şişim var. Elinize uygun şiş numarası ve ip kullanabilirsiniz dilediğiniz marka. Öncelikle hanımlar şöyle başlıyorum patiğime. 12 ilmeğimi atacağım. Her zaman olduğu gibi. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bir ilmek daha attım. 12. 12 ilmeğimizi attık hanımlar. Patiğimizin başlangıcı buydu. Dileyen 10 ilmek olarak da başlayabilir. 12 ilmek ideal olduğu için benim ölçülerime göre ben 12 başlıyorum. Ardından geri döndüm. Bakın bu ilk sırada arka yüzdeyiz. Şöyle burası ters taraf oluyor. Kenar ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi bu arka yüzde ters olarak örüyorum. Sırasıyla ilmeklerimi ters örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri döndük. Şimdi ön yüzdeyiz. Artık 5 şişe geçeceğiz hanımlar. Düz örgü uygulaması yapıyoruz patiğimizde. Hep aynı yön örülecek çünkü 5 şiş patik. Bu defa hanımlar ön yüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Hepsini düz olarak örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeyeceğim. Bu ilk başlangıç yerlerinden ilmekler çıkartacağım. Hemen ilk ilmeğimi şuraya girerek çıkartıyorum. Normalde ilk 6 ilmeğimi örüyordum. Kalan 6 ilmeğimi ikinci şişime alıp şişlere 6'şer ilmek çıkarıyordum. Bu defa zorlanmayın diye ilmeklerin hepsini tek şişe çıkaracağım. 12 ilmek var burada. Başlangıç yerlerinden de 12 ilmek çıkaracağız. Ben tığ yardımı ile bakın başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Burada 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bir ilmek de şu kenardan çıkartıyorum 12. Bakın böylece iki şişimizde de 12'şer ilmeğimiz oldu. Normalde 6'şer 6'şer bölüyordum. Ama ilk defa yapacak olanların kafası karışmasın diye bu defa böyle iki şişe 12'şer ilmek topladım. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerimi 6'şer 6'şer 4 şişe paylaştıracağım tekrar. Şimdi devam ediyorum örmeye. Bakın buradaki ilk 6 ilmeğimi öreceğim. İlmeklerimi 6'şer 6'şer paylaştıracağım artık. Şu birinci ilmeğim. Hemen sıradaki ilmeğimi de öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. İlmeğimi yarım aldım. Toplamaya çalışıyorum. Evet, şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi buraya ayırdım. Şimdi devam ediyorum. Kalan 6 ilmeğimi de bir diğer şişim ile örüyorum. İlmekleri 4 şişe paylaştıracağız. Evet, şimdi diğer şişimdeki 12 ilmeğime geldi. Buraya geçtim. Dolana dolana örüyoruz hanımlar. Yine ilk 6 ilmeğimi ilk şişimle öreceğim. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. Evet, ilmeklerimizi 6'şer 6'şer paylaştırdık şişlerimize. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı bakın şöyle patik burnuna bakıyoruz. Şu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Ortalardan artırma yapmayacağız. Bakın orta kısımda başlangıç yeri şudur budur. Hiçbir izi bile yok. Bu tarz başlama tekniğini tavsiye ediyorum sizlere. Hemen ilk şişimde, birinci şişimdeyim hanımlar. İlk 2 ilmeğimi örüyorum.
Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Bakın alttan. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de düz örüyorum. İlk artırmamızı yaptık. Böylece 7 ilmeğimiz oldu. İkinci şişime geldim. Bakın kenar sol tarafa düşüyor burada. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğim de düz örülüyor. Böylece burada da 7 ilmeğimiz oldu. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek bunu da düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Düz örgü uygulaması hanımlar buralar hep. Dördüncü şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki bakın şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Artırmamızı yaptık. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra artırma yapmayacağız. 4 şişteki 7 ilmeği de düz olarak öreceğiz. Her sıra artırma yapmıyoruz. Çünkü patik burnu bir anda açılma yapar hanımlar. O da hoş bir görüntü olmaz. Ayak anatomisine de zaten o şekilde uygun düşmez. Evet, ikinci şişimi de ördüm. Bakın artırma yapmıyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Üçüncü şişimdeyim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum teker teker. Evet. Şimdi tekrar ilk şişimize geldik hanımlar. Tekrar artırma yapacağız. Yine ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Böylece birinci şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişimde de yine 8 ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 4 şişimde de 8'er ilmeğim oldu. Yine bir sıra artırma yaptık. Tekrar bir sıra 4 şişimdeki 8 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın artırma yapmıyorum. Hepsini normal düz örüyorum. İlk şişimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 8 ilmeğimi de düz örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Buradaki 8 ilmeğimi de düz örüyorum. Dördüncü şişimdeyim. Buradaki 8 ilmeğim de yine düz örülüyor. Böylece ilmeklerimizi bir sıra düz örmüş olduk. 4 şişteki ilmekleri de örünce bir sıra örmüş oluyoruz. Yeniden ilk şişimdeyim. Tekrar artırma yapacağız hanımlar. Yeniden bakın artırmalarımızı yapalım birlikte iyice anlaşılsın. Bakın yine ilk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığımı da düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece şişimizde 9 ilmeğimiz oldu. Her artırmada şişlerdeki ilmek sayısı da birer birer artıyor. İkinci şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Burada da 9 ilmeğim oldu. Üçüncü şişimdeyim. Hemen kenarımız başta. İlk 2 ilmeğimi örüp ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek artırmamı yapıyorum. Kalan 6 ilmeğimi örüyorum.
Üçüncü şişte de 9 ilmeğimiz oldu. Dördüncü şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 4 şişte de 9'ar ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar bakın yine ilk şişimize geldik. Yine artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri düz öreceğiz. Sonraki sıra yine artırma yapacağız. Artırma işlemini ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz ilk şişimizde. İkinci şişimizde son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Üçüncü şişimizde kenar hemen başta yine ilk 2 ilmek örüp artırıyoruz. Dördüncü şişimizde de tekrar son 2 ilmek kalana kadar örüp tekrar artırıyoruz. Sonra ilmekleri düz örüyoruz. Biz bu artırma işlemine nereye kadar devam edeceğiz hanımlar? Hemen söyleyeyim. Modelimize göre. Yapacağınız modelde her şişte kaç ilmek varsa 13'er ilmek mi var şişlerde? 14 mi var? 15 mi var? 16 mı var? Tamamen yapacağınız modele göre artırmalara devam edeceksiniz. Artırma bittikten sonra artık modelinizi kurmaya devam edebilirsiniz. 5 şiş patik burnu detaylı olarak bu şekilde yapılıyor. Bakın başlangıçta hiçbir izi, hiçbir şey yok. Bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Umarım yeni başlayacak olanlar için faydalı bir video olmuştur. Tek tek anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Bu şekilde hanımlar, başlangıç bu. Hani eliniz alışırsa 2 şiş patiklerden çok daha kolay oluyor 5 şiş modeller. Evet hanımlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.